Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere melek kanadı konseptiyle hazırladığım bebek şapkasının yapımını göstermek istiyorum. 1-1,5 yaşa uygun büyüklükte bir şapka modeli oldu. Hemen birkaç saat içerisinde örebileceğiniz oldukça kolay bir model. Bu şapka modeline uygun olarak melek kanadı, bebek patiğini, bebek botunu hazırladım. Ben çok beğenerek çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu patiğin anlatımına kanalımda melek kanadı bebek botu yazarak anlatımına ulaşabilirsiniz. Melek kanadı bebek botu yazarak bu hoş patiğin yapımını görebilirsiniz. 1-1,5 yaşa uygun büyüklükte bir takım oldu. Yaklaşık bir taneden daha az ip kullandım. Hatta yarım ipe yakın neredeyse ip kullandım diyebilirim. Çok çabuk örülüyor, çok zevkli örülüyor. Ben severek hazırladım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz bu güzel şapkanın yapımına geçelim. Gri'nin koyu tonunda olan bir ip kullanıyorum. İpim Nago Elite Baby. %100 premium akrilik olan bir ip. Burası renk numarası. 100 gramı 250 metre olan bir ip. 3 milim kalınlığında tığ kullanıyorum. Şimdi örgümüze başlarken şapkamızın tepe kısmından başlıyoruz. Önce zincir çekerek bir tane halka oluşturuyorum. 2 3 4 başlangıç zincirine batıyorum, kapatarak bir tane halka oluşturuyorum. 2 zincir çektim, halkanın içerisine 2 trabzan yapıyorum. Dokuz, 10, 11, 12. Başlangıç zincirini sayarsak 13 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trabzan yaptım. Başlangıç zincirinin içerisine giriyorum. İlmeğimi kapatarak bir tane halka oluşturuyorum. Şimdi ikinci sıraya geçtiğimiz zaman 2 zincir çekiyoruz. Tekrar başlangıç noktasına batıyorum. Buraya bir trabzan daha yapıyorum. İkinci sırada her trabzanın üzerine 2 adet trabzan yapıyoruz. Aynı yere tekrar batıyorum. Birinci sırada 13 tane olan trabzan sayımız ikinci sırada 26 taneye çıkacak. Her trabzanın üzerine çift batıyoruz. ...24 tane trabzanım oldu. Son trabzanın tepesine 2 adet daha yapıyorum. 26 taneye tamamladım.
Başlangıç zincirine giriyorum. İlmeğimi buradan kapatıyorum. İkinci sırayı tamamladık. Şimdi üçüncü sıraya geçtiğimiz zaman önce 2 adet zincir çekiyorum. İlk boşluğumuza çift trabzan yapıyoruz. Sonraki boşluğumuza tek. Tekrar bir tane çift trabzan yapıyoruz. Bir tane tek. Bir çift, bir tek olarak tamamlıyoruz. Bu şekilde ilk battığımız yere çift, sonra tek, sonra çift, sonra tek. Bu şekilde bir çift, bir tek batarak sırayı tamamlıyoruz. Sıraya çift başladığımız için bitirirken tek trabzan ile bitiriyoruz. Tekrar başlangıç noktasına batarak sıramı kapattım. İlk sırada 13 trabzan, ikinci sırada her trabzana çift yaptık. 26 taneye tamamladık. Bir sonraki sırada 3. sıraya geldiğimiz zaman bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde sırayı tamamladık. Şimdi 4. sıradayım. 2 adet zincir çekiyorum. Başlangıç noktasına çift trabzan yapıyorum. Sonraki trabzanı tek olarak yapıyorum. Tekrar tek olarak yapıyorum ve sonra çift. Şimdi bir önceki sırada bir çift bir tek şeklinde idi. Bu defa bir çift iki tek, bir çift iki tek şeklinde sırayı tamamlamamız lazım. 2 adet tek trabzan yapıyorum. Tekrar çift. Tekrar 2 adet tek trabzan yapıyorum. Tekrar çift. Bir çiftli yaptım. 2 adet tekli. Tekrar bir tane çiftli yaptım. 2 adet tekli. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. En son çift trabzan yaptım. 2 adet tek trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde 4 sırayı tamamladım. Hemen 5. sıraya geçiyorum. 2 adet zincir çektim. Başlangıç noktasına çift trabzan yapıyorum. Sonraki trabzanlarım 3 adet tek olacak. Her sırada aradaki tekleri bir bir artırıyoruz. Burada hepsine çift battık. Sonrakinde çift battıklarımızın arasında birer tane tekli vardı. Sonraki sırada her çift battığımız trabzanın arasında 2 tane tekli vardı. Bu sefer her çift battığımız trabzanın arasında 3 adet tekli trabzan olması gerekiyor. Bu şekilde büyütüyoruz. Şapkayı büyütürken daha büyük yapmak istiyorsanız aynı yolu izlemeniz gerekiyor. Her defasında bu çiftli trabzanların arasındaki tekli trabzan sayısını her sırada bir tane artırarak istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar artırabilirsiniz.
Tekrar 3 adet tekli trabzan yapıyorum. Ve çiftli trabzan. Çiftli trabzan yaptım. Sonra 3 adet tekli trabzan. Çiftli trabzan yaptım. Sonra 3 adet tekli trabzan. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. 3 adet tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan derken her trabzanın üzerine bir tane gelecek şekilde trabzan yapıyorum. Dördüncüyü çift batıyorum. Aynı yere çift batıyorum. Sıramı tamamladım. En son bir adet çiftli, 3 adet tekli şeklinde sıramı bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu. Daha fazla büyütmek istiyorsanız bu çiftli yaptığımız trabzanların arasındaki tekli trabzanları her sırada bir tane artırarak devam etmeniz gerekiyor. Şimdi ben ölçü vermek istiyorum. Tam orta kısmını ölçtüğüm zaman şapkamın tepe kısmı 13 santim geliyor. Bundan sonra ben artırmayı bıraktım. Sonrasında her trabzanın üzerine bir tane gelecek şekilde devam ediyorum. 2 zincir çektim. Hemen ilk başlangıca bir tane trabzan yapıyorum. Sonra her trabzanın üzerine bir tane gelecek şekilde devam ediyorum. Bakın her trabzanın üzerine bir tane gelecek şekilde sıramı devam ettiriyorum. Sıra sonuna kadar devam ettim. Son trabzanımın üzerine giriyorum. Bakın bu şekilde başlangıç zincirine sayıyorum burayı ve zincirime girerek sıramı kapatıyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Hemen ilk başlangıç trabzanıma batıyorum. Her trabzanın üzerine bir defa batıyorum. Şapkamın tepe kısmı istediğim genişliğe geldikten sonra arttırmayı bırakarak bu şekilde her trabzanın üzerine bir tane örerek örgüme devam ediyorum. Ben şapkamı tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. En baştan itibaren sayacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıraya tamamladım. Şurası en son artırma yaptığım sıra. Ben şapkamı tamamladım. Hemen sayalım. Başlangıç sırasından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıraya tamamladım. Ölçülerini vermek istiyorum. Bundan sonra lastiğe geçmek istiyorum. Başlangıçtan itibaren 16 santim uzunluğu olmuş. Şu en geniş kısmı ise 20 santim. Şimdi burada lastik kısmına geçerek şapkamızı tamamlıyoruz. 2 tane zincirimi çektim. Şimdi burada lastiği yaparken trabzanın arasından, tepesine değil ara boşluğundan giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Sonraki trabzanımı ön taraftan ara boşluğundan giriyorum. Burada trabzanların tepesine değil, bir defa arka taraftan girerek örüyoruz. Bir defa ön taraftaki ara boşluğundan girerek. Bu şekilde lastik şekli vermiş oluyoruz. Başlangıç noktasına batıyorum. Sıramı kapatıyorum.
Bu şekilde bir sıra daha örüyorum. 2 zincir çektim. Bakın buradaki trabzanım geride duruyor. Bu yüzden hemen arka taraftan ara boşluğundan girerek örüyorum. Diğer trabzanımı ön ara boşluğundan girerek örüyorum. Bu şekilde ikinci sıramı devam ettiriyorum. İkinci sırayı da örerek kapattım. Bir zincir çekiyorum. Şapkamı bitiriyorum. Şimdi şapkamızı tamamladık. Sonrasında devamındaki süsleme işlemlerine geçiyoruz. Lastiğin kenarına bir diş çizgisi hazırlıyoruz. Şöyle söyleyeyim, 1 2 3. sıraya ara boşluğundan giriyorum. İpim alttan devam edecek. Bir tane ilmek çekiyorum buradan. Daha sonra hemen yanındaki trabzanın ara boşluğuna batıyorum. Alttan ipimi çekiyorum, ilmeğimden geçiriyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Alttan ilmeğimi çekiyorum. Üstten ilmeğimden geçiriyorum. Burada ipimiz alt tarafta devam ediyor. Üstten giriyoruz. Alttan ipimizi çekiyoruz ve ilmeğimizin içerisinden geçirerek kapatıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şekilde gösteriyorum ki tamamlayabilmenizi istiyorum. Buradan alttan ipimi çekiyorum. Üstten ilmeğimi örerek kapatıyorum. Bu şekilde sıra boyunca örmemiz gerekiyor. Sıra sonuna geldim. Son kez ilmeğimi örüyorum. Buradan bir kez daha ilmeğimi kapatarak ipimi kesiyorum. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Buradan ipimizi yok ederek bitiriyoruz. Melek kanadımızı hazırlıyoruz. Bunun için önce zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 zincir daha çekiyorum. Başını doluyorum. Elimle tuttuğum yere batıyorum. Çarpma sık iğne şeklinde kapatıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10.'yu son zincire yapıyorum. Son sık iğne yaptığım yere devam ediyorum. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. 4 5 ve 6. Sonra diğer yapmış olduğum sık iğnelerin karşısına batarak yapıyorum. 1 2 3 4 5
6, 7. Son 2 sık iğnem kaldı. Bunların üzerine yapmıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde ipimi ilerletiyorum. 1, 2, üçüncüye geldikten sonra, üçüncü işlemi yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen yanına. Bu şekilde devam ediyorum. Tam şu tepe kısmına geldiğim zaman buraya 2 adet yapıyorum. Dönüşü yuvarlatmak için. Devamında birer tane yaparak aynı şekilde örüyorum. Burada yuvarlak bir şekil oluşturmuştuk. Tek zincirin içerisine 6 adet sık iğne yapmıştık. Bunun sonuncusunun üzerine tekrar sık iğne yaptıktan sonra bundan sonra trabzana geçiyorum. Başını doluyorum. 2 defa da kapatıyorum. Başını doluyorum. 2 defa da kapatıyorum. Sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Sonuncunun içerisine giriyorum. İkili trabzanımı ördüm. Şimdi buradan sonra 2 adet daha trabzan ilave etmem lazım. Başını doladım. Son battığım yere giriyorum. Buradan bir ilmek aldım. Bu ilmeği bir kez ördüm. Sonrasında 2 ilmeği bir defada kapatıyorum. 2 ilmeği bir defada kapatarak bir tane trabzan oluşturdum. Başını doladım. Tekrar en alt tabanına batıyorum. Bunu bir defa önce örüyorum. Sonra 2 ilmeklerimi kapatarak bu şekilde kanadımı hazırlamış oluyorum. Bir zincir çektim. Örgümü tamamladım. Böylece ilk kanadımı hazırlamış oldum. Şimdi diğer ters kanadı hazırlamak istiyorum. Ben ters kanadı da aynı diğer kanat gibi hazırladım. İkisi aynı oldu. Şimdi bunu ters çeviriyorum ve bu şekilde dikerek kullanıyorum. Şapkamıza melek kanatlarını dikmek istiyorum. Burası arkadaki birleştirme yeri. Bunun şekilde iki etrafına kanatlarımı yerleştirerek dikmek istiyorum. Bu şekilde yerleştirmek istiyorum. Şöyle bir kenardan tutturmak istiyorum. Tamamını dikmiyorum. Alt kısmının serbest kalmasını ve boyut kazandırmasını istiyorum. Diğer kanadımı da aynı şekilde buradan karşı tarafa geçerek sadece tel alır gibi bunu buraya sabitliyorum. O kadar. Uç kısımlarını serbest bırakıyorum.
şekilde dilerseniz şu uçtaki kısa kenardan itibaren de dikebilirsiniz. Ama şu alt kısımlarını serbest bırakın. Bu şekilde boyutlu bir görünüm olacaktır. Ben hemen ölçü vermek istiyorum bitmiş haliyle. Lastiğimizi yaptıktan sonra en geniş kısmı 19 santimetre oldu. Boyu da aynı şekilde 19 santimetre büyüklüğünde bir şapka oldu. Çok basit. Hemen birkaç saat içerisinde yapabileceğiniz oldukça şık ve hoş bir şapka oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.